Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün sizleri dünyanın en gizemli, en sarp ve en çarpıcı coğrafyalarından birine, Asya'nın tam kalbine, gökyüzünü delen devasa zirvelerin diyarı Kırgızistan'a doğru şoke edici ve bir o kadar da büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyoruz. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Uçsuz bucaksız yemyeşil yüksek dağ meralarında atların toynak seslerinin rüzgarın acımasız uğultusuna karıştığı, devasa buzulların güneşin altında birer elmas gibi parladığı bir yerdesiniz. Ancak bu muazzam güzelliğin hemen altında insanlığı tehdit eden korkunç sırlar, karanlık sulara gömülmüş kayıp şehirler, kanlı isyanlar ve vahşi doğanın affetmez kuralları yatıyor. Dünyamızın toplam nüfusu 8 milyar civarında seyrederken ve Türkiye nüfusu 85 milyon gibi devasa bir rakama ulaşmışken, bu ıssız ve sarp coğrafyada 2025 yılı verilerine göre sadece 7 milyon 295 bin civarında insan hayata tutunmaya çalışıyor. %90'ından fazlası devasa dağlarla kaplı bu inanılmaz ülkede, insan ve doğa arasındaki hayatta kalma mücadelesi binlerce yıldır aynı şiddetle devam ediyor. Kırgız kelimesinin kökeni bile kendi içinde şoke edici bir efsane barındırıyor. Eski Türkçe'de kırk ve kız kelimelerinin birleşiminden doğduğu, acımasız bir savaşın ardından hayatta kalan 40 cesur genç kızın bu sarp dağlarda yepyeni, yenilmez bir ulusun ataları olduğu anlatılır. Bugün Kırgızistan bayrağının tam kalbinde parlayan güneşin 40 adet ışını, doğrudan bu inanılmaz direnişin ve 40 efsanevi boyun sarsılmaz birliğinin sembolüdür. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza abone olduysanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü kanlı efsanelerin, göçebe savaşçıların, altın kartalların ve akıl almaz sırların ülkesine giriş yapıyoruz. Bu olağanüstü ülkenin sınırlarından içeri adım attığınızda sizi anında etkisi altına alan, nefesinizi kesen ve adeta hipnotize eden şoke edici bir coğrafya karşılar. Kırgızistan harita üzerinde sıradan bir kara parçası değil, gökyüzüne uzanan taş, rüzgar ve buzdan örülmüş devasa bir doğal kaledir. İnsanoğlu bu topraklarda doğanın hakimi değil, yalnızca onun müsamaha gösterdiği küçük bir misafir olduğunu ilk andan itibaren hisseder. Ülke topraklarının neredeyse tamamı efsanelere konu olan ve kelime anlamı göksel dağlar olan o meşhur Tanrı Dağları, Tian Shan tarafından domine edilmektedir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan bu devasa silsileye, ülkenin güney sınırlarını adeta aşılmaz bir buzdan duvar gibi ören, dünyanın çatısı olarak bilinen Pamir Dağları eşlik eder. Bu iki devasa dağ sistemi ülkeyi adeta dev bir labirente çevirir. Öyle ki bu inanılmaz coğrafyada yaşayan insanların hayatı, alışılagelmişin çok ötesinde, deniz seviyesinden binlerce metre yüksekte adeta bulutların arasında şekillenir. Ortalama rakımın 2750 metrenin üzerinde olduğu bu dondurucu topraklarda kadim göçebe ruhu, sarp kayalıkların ve uçsuz bucaksız yüksek platoların zorlu iklimiyle yoğrulmuştur. Vadilerde otlayan at sürüleri ve gökyüzünün hakimi kartallar, bu yüksek irtifa yaşamının ayrılmaz parçalarıdır. Dağcılık dünyası için bu coğrafyanın tacı ise 7134 metre yüksekliğiyle dünyanın en saygı duyulan ve en acımasız zirvelerinden biri olan Lenin Zirvesidir. Görünüşte teknik olarak tırmanması kolay gibi dursa da bu dağ her yıl yüzlerce macera peresti ölümcül bir sınava tabi tutar. Göz alabildiğine uzanan devasa ve dengesiz buzullar, aniden kopan ölümcül çığlar ve bir anda eksi 40 derecelere düşen dondurucu fırtınalar, bu dağı fethetmek isteyenlere doğanın affetmez gücünü en sert şekilde hatırlatır. Ancak göksel dağların arasında derin vadilerde gizlenmiş öyle doğal oluşumlar vardır ki, arkalarında yatan kadim efsaneler doğanın kendisinden bile daha çarpıcı, daha kan dondurucudur. Karakol şehri yakınlarında, dağların eteklerindeki yemyeşil Tian Shan Ladin ormanlarının arasından aniden fırlayan bir doğa harikası sizi bekler. Çam kokulu serin rüzgarların estiği bu vadinin kalbinde, yerel dilde 7 boğa anlamına gelen Jeti Oğuz yükselir. Yeşilin her tonunu barındıran bu dingin doğanın tam ortasında, kan kırmızısı rengiyle gökyüzüne adeta birer alev topu gibi uzanan bu 7 devasa kayanın efsanesi, yüzyıllardır göçebe çadırlarında nesilden nesile fısıldanarak günümüze ulaşmıştır. Anlatılanlara göre çok eski zamanlarda güce ve kibre tapınan zalim bir han yaşarmış.
Bu karanlık kalpli adam komşu kabilenin liderinin güzeller güzeli eşine göz koyar ve bir gece baskınıyla onu kaçırır. İki kabile arasında kılıçların çekildiği kanlı bir savaşın eşiğine gelinir. Geleneklere göre böylesi bir onursuzluk ancak kanla temizlenebilecektir. Durumu örtbas etmek, kendi halkının tepkisini dindirmek ve rakibine en acımasız, en psikopatça mesajı vermek için Han şeytani bir plan yapar. Kadını öldürüp cansız bedenini kocasına iade edecektir. Bu karanlık planı uygulamak için dağların kalbinde her iki kabilenin de davet edildiği devasa, sahte bir barış ziyafeti düzenlenir. Havada et kokusu ve gizli bir gerilim vardır. Şölenin doruk noktasında gücün ve zenginliğin simgesi olan dev cüsseli 7 büyük boğa kurban edilmek üzere alana getirilir. Kasapların bıçakları parlar, boğalar sırayla yere devrilir. Sonuncu boğanın boğazı kesildiği ve sıcak kanı toprağa döküldüğü o uğursuz anda zalim Han yerinden fırlar ve kılıcını büyük bir soğukkanlılıkla güzeli kadının kalbine saplar. Efsane o ki, haksız yere, ihanetle canından edilen kadının yaralarından fışkıran sıcak kan o kadar gür, acısı o kadar lanetlidir ki, dağları yerinden sarsan devasa bir sele dönüşür. Köpüren kızıl kan seli, zalim Han'ı, dal kavuklarını ve çadırları saniyeler içinde yutar. Kurban edilen 7 boğanın leşleri de bu kızıl sularla yıkanır ve tanrıların gazabıyla bugün gördüğümüz devasa, kan kırmızısı kumtaşı kayalarına dönüşür. Vadinin hemen girişinde, ortasından derin bir yarıkla ikiye ayrılmış gibi duran ve kırık kalp olarak bilinen kaya ise, yüzyıllardır bu trajik kadının parçalanmış kalbini, kederini ve kurban edilişini tüm hüznüyle o vadiye gelenlere hatırlatmaya devam eder. Rotanızı ülkenin güneyine, dağların arasından sıyrılıp, kadim İpek yolunun en önemli duraklarından biri olan Oş şehrinin sıcak düzlüklerine çevirdiğinizde bambaşka bir manzara sizi karşılar. Şehrin tam kalbinde, çevredeki düzlüğe inat 3000 yıllık tarihiyle devasa Süleyman Dağı tüm ihtişamıyla yükselir. Hazreti Süleyman'ın bu dağda dua ettiğine ve kayalarda diz izlerini bıraktığına inanılır. Ancak buranın kutsallığı çok daha eskiye, Zerdüştlük döneminin ateş tapınaklarına kadar uzanır. Asırlardır kesintisiz bir hac merkezi olan bu dağ, mistik mağaraları ve kadim petroglifleriyle ülkenin sınırları içindeki ilk UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Bugün bile yüz binlerce insan bu kayaların çatlaklarında şifa ve umut aramaya devam eder. Fakat bu görkemli doğa ve derin maneviyat havası çok da uzak olmayan batıdaki Mailusu kasabasında şoke edici ve kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir sırla bıçak gibi kesilir. Burası, Kırgızistan'ın doğasının insan eliyle nasıl bir cehenneme dönüştürülebileceğinin en karanlık kanıtıdır. Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlanma yarışının en ateşli günlerinde Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası için gereken tonlarca uranyum bu bölgeden çıkarılmıştır. Mailusu, o yıllarda dışarıdan kimsenin giremediği, haritalardan silinmiş gizli bir maden kasabasıydı. Dağların içi oyulmuş, radyasyon vadinin her zerresine işlemişti. Sovyetler dağılıp madenler terk edildiğinde ise geriye devasa bir felaket bırakıldı. Günümüzde bu dar vadi, dünyanın en büyük ve en korkunç radyoaktif atık barajlarına ev sahipliği yapmaktadır. Parçalanmış tel örgülerle çevrili, uyarı tabelalarının paslanıp döküldüğü bu alanlarda devasa bir ölüm uykudadır. Aktif deprem fay hatlarının ve her ilkbaharda harekete geçen heyelan bölgelerinin tam üzerinde yer alan yaklaşık 1 milyon metreküp radyoaktif balçık adeta nükleer bir canavar gibi toprağın altında yatmaktadır. Bölgenin jeolojik yapısı son derece dengesizdir. Yaşanacak şiddetli bir sarsıntı veya yağmurların tetikleyeceği devasa bir toprak kayması, bu zehirli atık havuzlarının çökmesine ve doğrudan Mailusu Nehri'ne karışmasına neden olacaktır. Bu da sadece Kırgızistan'ın değil, nehrin aktığı ve milyonlarca insanın yaşadığı bereketli Fergana Vadisi'nin, hatta tüm Orta Asya'nın su kaynaklarını kalıcı olarak zehirleyecek devasa bir saatli bomba gibi patlamayı beklemektedir. Bir yanda efsanelere konu olan, insanın ruhunu arındıran o ilahi ve haşmetli doğa güzelliği, diğer yanda ise insanlığın hırsıyla kendi elleriyle yarattığı, milyonların hayatını tehdit eden bu nükleer kıyamet senaryosunun yan yana aynı topraklarda durması. Kırgızistan'ın bu derin tezatlığı, gerçeğin efsanelerden çok daha korkutucu ve şoke edici olabileceğini kanıtlamıyor mu?
Bu affetmez coğrafyanın dondurucu soğuklarına, amansız rüzgarlarına ve sarp kayalıklarına göğüs geren Kırgız halkı, doğaya boyun eğmek veya onunla savaşmak yerine onunla kusursuz ve adeta ilahi bir uyum içinde yaşamayı öğrenmiştir. Yüzyıllar boyunca damıtılarak günümüze ulaşan bu yaşam biçimi, dünyanın en efsanevi, en dayanıklı ve çarpıcı göçebe kültürlerinden birini yaratmıştır. Modern dünyanın betonarme karmaşasından ve gürültüsünden kilometrelerce uzakta, bulutlarla öpüşen yüksek dağ meralarında, caylu, kurulan boz üy yani keçe çadırlar, basit bir barınaktan çok daha fazlasıdır. O, göçebe mühendisliğinin ve asırlık bilgeliğin şoke edici bir şaheseridir. Tek bir metal çivi bile kullanılmadan birbirine ustalıkla geçirilen esnek söğüt ağaçlarından, kerege ve koyun yününden dövülerek elde edilen kalın, yalıtımlı keçeden yapılan bu devasa yapılar, bir ailenin tüm yaşamını içine sığdırır. Pratikliğin zirvesi olan bu çadırlar, göç zamanı geldiğinde yarım saat ile 3 saat arasında sökülüp atların veya develerin sırtına yüklenebilir. Çadırın içi, evrenin bir mikrokozmosu gibidir. Sağ taraf kadınlara, sol taraf erkeklere, baş köşe, tör ise en saygın misafirlere ve yaşlılara ayrılır. Çadırın tam tepesinde yer alan, dumanın çıkmasını ve ışığın girmesini sağlayan tündük adı verilen ahşap açıklık ise, ailenin gökyüzüyle, atalarının ruhlarıyla ve Tanrı, Tengriaç ile olan kopmaz ruhani bağını simgeler. Göçebe yaşamın bir diğer inanılmaz ve estetik unsuru ise, evli kadınların taktığı eleçek adı verilen devasa ve görkemli başlıktır. İlk bakışta sadece gösterişli bir süs eşyası veya statü sembolü sanılsa da, bu başlık aslında kadının başına büyük bir ustalıkla kat kat sarılan tam 40 metre uzunluğunda bembeyaz bir kumaş yumağıdır. Kuş uçmaz, kervan geçmez zorlu bozkır şartlarında en yakın şifacının günlerce uzakta olduğu zamanlarda bir aile üyesi yaralandığında bu başlığın metrelerce uzunluğundaki kumaşı anında sökülerek steril bir sargı bezi olarak kullanılır. Göç yolunda biri hayatını kaybettiğinde ise bu beyaz kumaş anında bir cenaze kefenine dönüşerek yaşamı ve ölümü tek bir bedende taşır. Evlilik ritüelleri de bu sembolizmin bir parçasıdır. Gelin, başındaki rengarenk boncuklar ve baykuş tüyleriyle süslenmiş koni şeklindeki şökülö ile baba evinden at sırtında ağıtlar eşliğinde ayrılır. Yeni evine adım attığında ise koşogo adı verilen beyaz, kutsal bir perdenin arkasında günlerce oturur. Bu coşkulu düğünlerde ve toylarda misafirlere kısrak sütünün deri tulumlarda günlerce dövülerek mayalanmasıyla yapılan, hafif ekşimsi ve dumanlı bir tada sahip olan kadim içki kımız, su gibi akar. Eğer bu insanların damarlarında akan o vahşi savaşçı ruhu hissetmek isterseniz, dünyanın tartışmasız en kanlı, en sert ve en şoke edici takım sporu olan kökbörü maçını izlemelisiniz. Kelime anlamı mavi kurt olan bu oyunun kökeni, sürülerini kurt sürülerinden koruyan antik atlı savaşçılara dayanır. Modern sporların aksine bu oyunda plastik veya sentetik bir top yoktur. Başı ve toynakları kesilmiş, ağırlığı 30 kilogramı aşabilen gerçek bir keçi karkası kullanılır. İki takım dolusu devasa atlı savaşçı, uçsuz bucaksız bozkırda atlarının burunlarından buharlar tüterken bu ağır karkası yerden kapmaya çalışır. Kemiklerin kırıldığı, atların göğüs göğüse çarpıştığı, yüzlerin kan ve çamur içinde kaldığı bu inanılmaz sporda acıma yoktur. Yaralanan veya atından düşen oyuncu gururla sahadan çekilirken, yerine geçen yedek savaşçı atını 4 nala sürerek anında bu vahşi mücadelenin içine dalar. Hayatta kalma güdüsünün ve doğaya hükmetmek yerine onunla ortaklık kurmanın bir diğer şoke edici tezahürü ise Berkutçi, kartal avcısı geleneğidir. Tanrı'nın kuşu olarak adlandırılan ve sadece dişi olan devasa altın kartallar, yıllar süren inanılmaz bir sabırla eğitilir. Avcılar eksi 40 derecelere varan kör edici kar fırtınalarında at sırtında dağlara tırmanır. Av görüldüğünde başlık çıkarılır, kartal gökyüzüne salınır. Saatte yüzlerce kilometre hızla gök gürültüsü gibi dalışa geçen kartal, devasa pençeleriyle tilkilerin, hatta genç kurtların boynunu saniyeler içinde kırar. İnsan ve vahşi doğa arasındaki bu akıl almaz ortaklık ömür boyu sürmez. 15 ile 20 yıllık sadık hizmetin ardından avcı, gözyaşları eşliğinde kutsal bir tören düzenler
ve bu muhteşem kuşu ebediyen vahşi doğaya ait olduğu gökyüzüne özgür bırakır. Bu sarsılmaz savaşçı ruhun, göçebe dayanıklılığının ve bir milletin kültürel kodlarının en büyük, en canlı kanıtı, tüm dünyanın ağzını açık bırakan efsanevi Manas destanıdır. Bu eser sadece sıradan bir kahramanlık hikayesi değil, etten, kemikten ve kandan var olmuş bir milletin binlerce yıllık hafızasıdır. Yaklaşık 553.500 dizeyi ve 2 milyondan fazla kelimeyi aşarak dünyanın en uzun epik destanı olarak Guinness Rekorlar kitabına giren bu devasa okyanus, Yunanlıların İlyadası'ndan 20 kat, Hintlilerin Mahabharatası'ndan kat be kat daha uzundur. İşin en şoke edici ve mucizevi yanı ise bu devasa şaheserin nesilden nesile hiçbir yazılı metne, hiçbir kağıt parçasına dayanmadan aktarılmış olmasıdır. Manasçı adı verilen efsanevi anlatıcılar adeta ruhani bir trans haline geçerek gözleri kapalı bir şekilde günlerce gecelerce süren bir ayin havasında bu destanı ezbere okurlar. Anlatıcının sesinde kılıç şakırtılarını, at kişnemelerini ve rüzgarın uğultusunu duyarsınız. Destan, Kırgız boylarını tek bir bayrak altında birleştiren Ulu Manas'ın, onun cesur ve zeki eşi Kanıkey'in ve nesiller boyu süren torunlarının amansız kahramanlıklarını, ihanetleri ve zaferleri anlatır. Bugün Talas Vadisi'nde, Ulu Dağların gölgesinde bulunan devasa Manas Ordo kompleksi sadece bir anıt değil, bu kutsal ruhun bozkırın kalbinin hala gümbür gümbür attığı yerdir. Ancak göğe uzanan bu Ulu Dağların kalbinde gizlenen tarih, sadece destanlardaki şanlı zaferlerle değil, aynı zamanda yürek burkan, şoke edici kanlı trajedilerle de doludur. Takvimler 1916 yılını gösterdiğinde, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı ateşi bu topraklara da sıçradı. Çarlık Rusyası'nın yerel halkı zorla, cephe gerisinde çalışmak üzere silah altına almak istemesi üzerine patlak veren isyan, Ürkün, yani Büyük Kaçış olarak bilinen olayla sonuçlanmış ve Kırgız tarihinin en acımasız, en karanlık sayfalarından birini yazmıştır. İsyanın eşi görülmemiş bir silah üstünlüğü ve vahşetle bastırılmasının ardından 100.000'den fazla silahsız insan, kadın, yaşlı ve çocuk, çaresizlik içinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Dondurucu kış aylarında yanlarına sadece hayat bağları olan sürülerini alarak Tanrı Dağları'nın o geçit vermez, acımasız buzullarında komşu Çin'e doğru ölümcül bir göçe başlamışlardır. Bu beyaz cehennemde binlercesi açlığın, aniden kopan ölümcül çığların ve eksi 40 derecelik dondurucu soğuğun altında kalarak can vermiş, bedenleri ve feryatları o yüce dağların sonsuz buzullarına gömülmüştür. Bu derin keder, tarifsiz acılar ve aynı zamanda Bozkır'ın o vahşi coşkusu, yüzyıllar boyunca Kırgız müziğinin tam kalbine yansımıştır. Üç telli, kayısı ağacından yontularak yapılan komuz, sadece parmaklarla çalınan sıradan bir enstrüman değildir. O, adeta dört nala koşan bir atın nal seslerini ritmik olarak hissettiren Bozkır'ın ruhudur. Sanatçının amuda kalkarak, enstrümanı sırtında, omuzlarının etrafında havada döndürerek, bazen gözleri kapalı icra ettiği bu şoke edici akrobasi hareketleri, komuzu devasa bir görsel ve işitsel kültür sembolüne dönüştürür. Komuzun ateşli ritmi eşliğinde yapılan ve aytış adı verilen atışmalarda iki usta ozan karşı karşıya gelir. Birbirlerini esprili, zekice, kılıç kadar keskin ve bazen de acımasız kafiyelerle eleştirerek saatlerce süren destansı bir sözlü savaşa tutuşurlar. Öte yandan at kılından yapılan ve yayla çalınan kıl kıyak ise bambaşka bir duyguyu fısıldar. Sanki Ürkün'de donarak ölenlerin ardından vadilerde uğuldayan dondurucu rüzgarın kederli sesini, o yürek yakan asırlık ağıtları bugüne, bizlerin ruhuna taşır. Tam bu noktada İpek yolunun o efsanevi saklı kalmış sırlarına, Ulu Dağların ortasında suların derinliklerinde yatan gizemli şehirlere doğru rotamızı çevirmeden önce, siz değerli izleyicilerimize ufak ama bizim için dünya kadar kıymetli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Eğer dünyanın dört bir yanındaki bu vahşi, gizemli ve şoke edici coğrafyaların derinliklerine yaptığımız, iliklerinize kadar hissedeceğiniz, belgesel tadındaki bu özenli yolculuklarımızı seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı, o küçük bildirim çanını açarak yeni maceralardan anında haberdar olmayı ve bu akıl almaz bilgileri dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz,
Dünyanın en ücra köşelerindeki bu saklı kalmış hikayeleri gün yüzüne çıkarmamız için bize devasa bir motivasyon ve güç veriyor. Şimdi kemerlerinizi bağlayın, suların altındaki o gizli medeniyetlere dalış yapıyoruz. Kırgızistan sadece göçebelerin değil, binlerce yıl boyunca Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan efsanevi İpek yolunun da en gizemli duraklarına ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin kuzeydoğusunda Sarp Dağların arasında adeta devasa bir mavi göz gibi parlayan ve deniz seviyesinden 1600 metre yüksekte yer alan Issık Göl bulunur. Dünyanın en büyük ikinci yüksek dağ gölü olan ve eksi 30 derecelerde bile asla donmayan bu devasa su kütlesinin altında modern arkeoloji dünyasını şoke eden bir sır yatar. Suyun sadece birkaç metre altında 15. yüzyılda meydana gelen devasa bir sismik felaket sonucu sulara gömülen, Orta Çağ'dan kalma koca bir İpek Yolu şehri bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan dalışlarda suyun altında devasa pişmiş tuğla binalar, tahıl öğütme taşları ve işin en tüyler ürpertici yanı olarak yüzleri Mekke'ye dönük iskeletlerin bulunduğu devasa bir İslam mezarlığı keşfedilmiştir. Bölge halkı arasında ise bu gölün doğuşuyla ilgili ürpertici efsaneler anlatılır. Güya eski zamanlarda eşek kulaklarını herkesten gizleyen zalim bir han, bu sırrı öğrenen genç bir berberin sırrı bir kuyuya fısıldaması üzerine kuyudan taşan suların tüm şehri yutmasıyla bu göl oluşmuştur. Hatta Asya'yı titreten büyük komutan Timur'un askerlerinin bıraktığı taşlardan oluşan devasa Santaş Tepesi de bu gölün kıyısındadır. İpek yolunun izlerini Bozkır'ın ortasında, başkent Bişkek yakınlarındaki efsanevi Burana Kulesi'nde de görmek mümkündür. 11. yüzyılda Karahanlılar döneminde inşa edildiğinde 45 metre olan bu minare şiddetli depremlerle 25 metreye kadar yıkılmıştır. Efsaneye göre kudretli bir han, kızının 16. yaşında bir örümcek tarafından sokularak öleceği kehaneti üzerine onu korumak için bu kuleyi yaptırıp en tepeye kapatmış. Ancak doğum gününde kendi elleriyle götürdüğü üzüm sepetinin içine saklanan ölümcül bir kara örümcek, kızı sokarak o acımasız kehaneti gerçekleştirmiştir. Dağların daha da derinlerinde 3200 metre yükseklikte ise devasa taşların mükemmel mühendislikle harçsız birleştirildiği Taşk-Rabat Kervansarayı bulunur. Hristiyan Nasturi keşişlerine ait bir manastır olarak başladığı düşünülen bu izole yapının inşasını kervandaki güzel bir kıza aşık olup giden oğlunun ardından babasının yarım bıraktığı efsanesi Bozkır'ın rüzgarlarına karışır. Geçmişin hayaletleriyle, sular altındaki şehirlerle ve yarım kalmış aşklarla dolu bu masalsı ülke, bugün küresel arenada varlığını sürdürme, devasa ekonomik değişimlere ayak uydurma ve eşsiz vahşi doğasını koruma mücadelesi veriyor. 2026 yılı güncel tahminlerine göre Kırgızistan'ın toplam nüfusu 7 milyon 400 bin kişiyi aşmıştır. Bu nüfusun büyük kısmı 1 milyon 150 binin üzerinde nüfusa ulaşan başkent Bişkek ile güneyin 650 binlik kadim metropolü Oş şehrinde toplanmıştır. Ülke ekonomisi devasa bir sıçrama yaparak 2024 yılında 17 milyar 480 milyon Amerikan doları gayri safi yurt içi hasıla ile %9'luk şoke edici bir büyüme oranı yakalamıştır. Bu ekonomik uyanışın en büyük yıldızı ise turizm sektörüdür. 1 milyar 98 milyon Amerikan doları gelir getiren turizm, dünyanın dört bir yanından gelen insanların beton yığınlarından kaçıp Caylu adı verilen yüksek dağ otlaklarındaki çadırlarda inzivaya çekilmesiyle şaha kalkmıştır. Doğanın kalbine dönen bu ekonomik model, güneydeki Celalabad bölgesinde yer alan, binlerce yıllık geçmişe sahip dünyanın en büyük doğal ceviz ormanı olan Arslan Bob'un kurtarıcısıdır. Efsaneye göre Büyük İskender'in Asya seferi dönüşünde askerlerinin bu ormandan topladığı cevizleri Avrupa'ya taşımasıyla dünyaya yayılan bu devasa ekosistem, her sonbahar aylarında binlerce köylünün ormanın derinliklerine kurduğu devasa çadır kentlerle geleneksel hasadını sürdürmektedir. Ve Kırgızistan'ın en kıymetli hazinesi, göksel dağların gerçek hayaletleri olan efsanevi kar leoparları. 2023 yılında Kırgızistan Devlet Başkanı tarafından resmi ulusal sembol ilan edilen bu muhteşem büyük kedilerin sayısı tüm ülkede ne yazık ki 300 ile 400 arasına kadar düşmüştür.
Ancak şoke edici bir doğa koruma seferberliği ile hayvanlarını leoparlara kaptıran göçebe, çobanlara alternatif olarak arıcılık ve ekoturizm eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Eski avcılar şimdi her bir turistten elde ettikleri fonlarla bu dağların hayalet kedilerinin en sadık ve en sert koruyucularına dönüşmüşlerdir. İşte Kırgızistan, devasa dağların acımasızlığının, sular altındaki kayıp şehirlerin hüzünlü sırlarının, kanlı göçebe oyunlarının ve vahşi doğayla kurulan o kutsal bağın inanılmaz bir ahenk içinde yaşadığı şoke edici bir coğrafyadır. Modernleşmenin getirdiği zorluklara rağmen köklerinden kopmayan, geçmişiyle gurur duyan insanların ülkesidir. Bizi izlediğiniz, kelimelerin ötesindeki bu inanılmaz maceraya ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi ve hislerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve kapanırken sizlere şu düşündürücü soruyu sormak istiyorum. Modern dünyanın tüm rahatlığını, sıcak evinizi ve dijital hayatınızı geride bırakıp, sadece yıldızların aydınlattığı bir keçe çadırda, dışarıda kurtların uluması ve dağların o sağır edici sessizliği eşliğinde vahşi doğayla baş başa bir gece geçirmeye gerçekten cesaret edebilir miydiniz? Bir sonraki coğrafya durağında yepyeni bir gizemin peşinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.